Bitcoin fiyatı, 2020 Ağustos ayından bu yana ilk kez 34 bin dolar seviyesine kadar düşerken, 24 saatlik kayıp oranı %50 oranını aştı. Son 4 günde ise, maalesef 20 civarında düşüş yaşadı. Bitcoin'in yanında diğer altcoin para birimlerinde de düşüş devam ediyor. Peki, Bitcoin neden düşüyor? Bu videoda sizlere bu detaylardan bahsedeceğim. Bitcoin, 2021 yılının ikinci yarısında yakaladığı yükseliş trendi ile 10 Kasım tarihinde 69 bin dolar düzeyinde tarihi zirvesini gören, bu seviyenin görülmesinin ardından düşüş trendi içerisine girdi. Kripto para dünyasının en popüleri olan Bitcoin'de gerileme son hızıyla devam ediyor. Kripto para birimi Bitcoin, BTC, 24 saat içinde 34 bin dolar bandına kadar geriledi. Bitcoin, 21 Ocak Cuma günü 40 bin dolar seviyesinin altına sarktı. Aşağı yönlü ivme yakalayan Bitcoin 35 bin dolar bandına kadar gerilerken, kripto para piyasasının toplam değeri de 500 milyar dolarlık kayıp yaşadığını söyleyebiliriz. Son yaşanan düşüşle beraber Bitcoin, 34 bin dolar bandına çekilerek yaklaşık %50 değer kaybına uğradı. 24 Ocak 2022 tarihinde Bitcoin fiyatı anlık ne kadar? Bitcoin, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki teknoloji hisselerinde düşüş oldu ve bu yaşanan düşüşü takip ederek Cuma günü sert bir gerileme yaşadı. Yaşanan bu düşüşle birlikte Bitcoin önemli bir destek seviyesi olan ve sonbahar rallisinin başladığı 35 bin doların da altını görmüş oldu. Saat 13.00 itibarıyla Bitcoin anlık fiyatı 33.753 dolardır. Kripto paraların babası olan Bitcoin neden düşüyor? Uzmanlar, piyasadaki düşüşlerin arkasında yer alan 3 temel etkene odaklandı ve bunları şöyle sıraladılar. Birinci olarak Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın para politikalarına değindiler. İkinci olarak ise hisse senedi piyasaları, teknoloji şirketlerinin hisselerinin düşüşü ile kriptolar arasındaki oluşan korelasyondan bahsettiler. Üçüncüsü ise Rusya Merkez Bankası'nın yasaklama talebi, Rusya Merkez Bankası, kripto para madenciliğinin ve ticaretinin yasaklanmasını önerdi. Rusya Merkez Bankası yayınladığı raporda kripto paraların ülkenin para politikası egemenliğini sınırladı ve sonuç alarak politika faizini yüksek seviyede tutmak zorunda kaldığı uyarısı yapıldı. En büyük etkisi de Rusya'nın Bitcoin'i yasaklaması olabilir. Bitcoin'de sert değer kayıpları yaşanmasının arkasında yer alan en önemli etkenler arasında Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın Fed açıklayacağı yeni faiz oranlarının beklentileri yer alıyor. Bu faiz oranı için kanalımızda oluşturduğumuz Fed faiz toplantısı videomuzu izleyebilirsiniz. Kripto para piyasalarında yaşanan düşüşte Bitcoin'in Nasdaq hisseleriyle artan korelasyonu ve teknoloji hisselerinde yaşanan düşüş etkili oldu. Nasdaq günü yükselişte açtıktan sonra bir anda gün içi kayba dönerken, Netflix'in bilançosunun beklenenden kötü gelmesiyle vadeli piyasalarda da kayıplarını artırdı. Bunun için Bitcoin üzerinde oluşan baskının nedeni de bu olabilir. Rusya Merkez Bankası, yayımlandığı bir raporda kripto para madenciliğini ve dolaşımını yasaklama önerisinde bulundu. Raporda kripto paraların Rusya'nın para politikası egemenliğini sınırladığı ve sonuç olarak politika faizini yüksek seviyede tutmak zorunda kaldığı vurgulandı. Raporda kripto paraların terörün finansmanı ve diğer yasa dışı operasyonlarda kullanıldığı belirtilirken, kripto para madenciliğinin enerji tüketimi ve Rusya'nın çevre planları için risk yarattığı ifade edildi. Diğer bir husus ise Ukrayna krizinin olması ve bu kriz Bitcoin'i tetikliyor olabilir. Rusya-Ukrayna üçgeninde sıcak gelişmelerin yaşandığı bu günlerde jeopolitik sorunlar kripto para piyasalarını olumsuz etkiliyor. Ukrayna'nın olası Rus işgalinde Amerika Birleşik Devletleri'nin sert tavır alacağı belirtilirken, Rusya ekonomisini çökertmek için uygulamaların devreye gireceği de senaryolar arasında yer alıyor. Bununla birlikte Ukrayna'nın yanında duran AB ve Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı, Rusya'nın da Çin'i arkasına alabileceği beklentiler arasında yer alıyor. Bu da herhangi bir işgal anında küresel ekonomide dalgalanmalar yaşanabileceği riskini ortaya çıkarıyor. Fed'in enflasyonla mücadele için faiz artırım hamlesinin yakın zamanda gelecek olması ihtimali de piyasalarda satış dalgası yarattı.
Jeopolitik sorunlardan beslenen yatırım aracı altın ise, ons bazında 2 ayın zirvesinde seyretmesi de kripto paralardan kaçışı tetikledi. Altın hakkında yorumları bulunan İslam Memiş videolarını izlemek isterseniz kanalımızda bununla ilgili videoları bulabilirsiniz. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın.